Güneş sistemimizdeki en yakın gezegenleri bile keşfetmek için bir uzay aracının gezegenler arası boşlukta yüz milyonlarca kilometre yol alması gerekir. Ama bu süreç sırasında evrenin tarihinde milyarlarca yıl öncesine bile gidilebilir. Evrenin tarihini dünyadan takip etmek oldukça zor bir iştir. Suyun, buzun, rüzgarın ve volkanik püskürmelerin devamlı hareketleriyle yaşayan organizmaların bu konulara etkileri birleşince ortaya hiç dinlenmeyen bir gezegen çıkıyor. Gördüklerimiz şu anın dünyasından ve o sürekli değişiyor. Geçmişimize erişebilmek için dünyayı geride bırakıp zamanın henüz yok etmediği noktaları bulmak zorundayız. ...17 Eylül 2007'de bir NASA uzay aracı, Güneş sistemimizin 4,5 milyar yıllık tarihindeki en hırslı yolculuğuna başladı. Hedefi, günümüzde gördüğümüz gezegenlerin uzak zamanlardaki hallerine doğru bir pencere açmaktaydı. Buna da şafak görevi adı verildi. Güneş sisteminin ilk tarihi belirsiz olsa da bu izleri araştıracağımız yer tabii ki sır değildi. Burası asteroid kuşağı uçan kayalardan ve minyatür gezegenlerden oluşan Güneş yörüngesindeki dev bir malzeme halkası. Asteroid kuşağı bir geçiş bölgesidir. Dünyanın ve diğer kayalık küçük gezegenlerin bulunduğu iç Güneş sistemiyle gezegenlerin sıvı gazdan oluştuğu ve devasa oldukları dış Güneş sistemi arasında kalır. Ve bilim adamları burada farklı bir geçişin izlerini aramaktadır. Bu süreç milyarlarca yıl önce küçük kozmik tozların ve kalıntıların bir araya gelmesiyle başlamıştır. Ve sonunda Güneş sistemimizdeki gezegenleri oluşturmuştur. Bu arada bizimki gibi hayatı destekleyebilecek bir gezegen de meydana gelmiştir. Asteroid kuşağında yüz binlerce nesne vardır. Birçoğunun çapı sadece birkaç kilometredir. Bunlar uzayda uçan minik dağlardır. Ama birkaç asteroid bunlardan yüzlerce kat daha büyüktür ve çok daha ilgi çekicidir. Aynı zamanda çok da korkunç. Aslında bunlar gerçek gezegen oluşturma yolunda ilk adımları atacak kadar büyüktüler. Uzay aracının görevi Ceres ve ardındaki iki dev asteroidi incelemekti. İkisi de 2 asırdan fazla süre önce keşfedilmişti. Bu sırada astronomlar bir asteroid kuşağı olduğunun bile farkında değildi. Şimdi bunların çok uzak bir geçmişten gelen kalıntılar olduğuna inanılıyor. Çapları birkaç yüz kilometre ve bunlar Güneş sisteminin kayalık iç gezegenlerinin inşası sırasında kullanılan yapı taşları bile olabilirler. Asteroid kuşağı böyle nesnelerin hala bulunabileceği bir yerdir. Ama burada bile onlara sık rastlanmıyor. Çoğu çok uzun süre önce başka asteroidlerle çarpışarak parçalanmıştır. Bu uzay atış alanından sağ çıkanların en büyükleri olan Ceres ve Vesta bilim adamları tarafından önemseniyor. Ama şu ana kadar elimizdeki en iyi fotoğraflarda onlar net ve eşit olmayan kabarcıklar olarak görünüyordu. Burada Hubble Uzay Teleskobu Vesta'nın ekseni etrafında döndüğünü gösterecek kadar iyi fotoğraflar çekmiştir. Ama bu kadar mesafeden öğrenebilecek şeyler kısıtlıdır. Birçok karmaşık aletle ve bir sorular listesiyle başlayan uzay aracı inceleme görevi asteroid kuşağına doğru yola çıktı ve ilk durağı Vesta oldu. Dünyanın yerçekiminden kurtulan Dawn 2D güneş panelini açtı ve uçuşa geçen dev bir kuşa benzedi. Bu paneller yeni bir itiş sisteminin parçalarıdır. Güneş ışığından enerji üretir ve bunu iyonize xenonu yüksek hızda püskürtmek için kullanır. Bu yöntem sayesinde uzay aracı karmaşık uçuş rotasında ilerleyebilecektir. 2009 yılında Mars'a geçti ve ana asteroid kuşağına doğru yoluna devam etti. Ama bu Güneş sisteminin kayalık bölgesini ilk keşfeden uzay aracı olmayacaktı. 1991'de Galile görevi Jüpiter'e giderken Gasper adındaki küçük bir asteroidin yanından geçti ve görüntülerini yolladı.
Bu yakından çekilen ilk asteroitti. 2 yıl sonra daha büyük bir asteroidin yanından geçti. Yanında küçük bir uydu olduğunu keşfetti. Bilim adamları ona Daktil adını taktı. Bilim adamları bu sefer daha farklı bir karşılaşma planlıyordu. İlk defa 2 asteroidin yörüngesine girilecek ve onlar detaylı bir şekilde incelenecekti. Karşılaşma 2011 yılının Temmuz ayında gerçekleşti. 4 uzun yıldan sonra Dawn nihayet ilk durağı olan Vesta'ya yaklaşıyordu. Dawn'un kameraları hedefine yaklaşırken bilim adamları asteroid keşfi açısından yeni bir sayfa açmaya hazırdı. Hayal kırıklığına uğramayacaklardı. Güneş 350 milyon kilometre uzakta olan Vesta asteroidinin yıpranmış yüzeyi Güneş sisteminin başlangıcına tanıklık etmişti. Bu Dawn görevinden gelen ilk fotoğraftır. Uzay aracı ilk kez Vesta'ya yaklaştı ve gezegenlerin şekillenmesi konusundaki milyarlarca yıllık gizeme ışık tutma amacındaydı. Var olan en büyük asteroidlerden biri olmasına rağmen Vesta, Dünya'ya kıyasla çok küçüktür. Ve yerçekimi bizim Dünya'da hissettiğimiz çekimin %2'si kadardır. Ama bu kadar küçük bir çekim kuvveti bile Dawn'ı Vesta'nın yörüngesine sokmaya yetti. Ve hedefine ulaşan Vesta, kısa bir süre sonra asteroidin tüm yüzeyini baştan sona tarayacak hale geldi. Dawn, Vesta'nın üstünde diğer asteroidler gibi kraterlerle kaplı olduğunu gördü. Eğer krater, küçük bir nesnenin Vesta yüzeyine yüksek bir hızla çarptığı yeri göstermekteydi. Bazı kraterler diğerlerinden daha yeniydi ve açık, keskin kenarları vardı. Bu 3 kraterden oluşan grup Dawn'dan çekildi ve onlara Kardan Adam ismi takıldı. Diğer özellikler daha da gizemliydi. Asteroidin ekvatoru boyunca uzanan derin paralel oyuklar oldu. Bu oyuklar krater olmasa bile Dawn'la ilgilenen bilim adamları bunların Vesta'nın çok uzak bir geçmişte yaşadığı büyük çarpışmaların izleri olduğunu keşfetti. Anlıyoruz ki Vesta'da gizemlerle dolu. Bir asteroidin kaderi diğerleriyle çarpışması sonucunda ortaya çıkar. Güneş sisteminin ilk dönemlerinde Vesta gibi büyük asteroidler daha küçük nesnelerin çarpışıp bir araya gelmeleri sonucunda oluşmuştur. Bu ilk topluluklardan çoğu büyümeye ve birleşmeye devam edip Dünya benzeri tam ölçekli gezegenler oluşturmuşlardır. Ama günümüzde asteroid kuşağı olarak bildiğimiz bölgede Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in yüksek çekim gücü yüzünden altındaki dağınık asteroidler bir araya gelememişlerdir. Bunun yerine çarpışmalarla daha da dağılmışlardır. Şu anda bile bunların parçaları arada sırada Vesta'nın üstüne yağmaktadır. Vesta'yı sıra dışı kılan şey bu kadar büyük bir halde kalabilmesidir. Çoğu diğer asteroide kıyasla Vesta bir devdir. Asteroidlerin efendisi desek yeridir. Dışarıdan bir asteroid gibi görünse bile Vesta'nın gezegen benzeri bir merkezi olabilir. Çoğu asteroidin içinin ve dışının aynı olduğu sanılır. Onlar Güneş sistemi 4,5 milyar yıl önce oluşurken Güneş çevresinde dönen toz ve kalıntılardan parça parça oluşmuşlardır. Ve bu milyonlarca yıl sürmüştür. Karanlık ve ilkeldirler. Ayrıca karbon, oksijen ve samanyolunda sık bulunan diğer maddeler açısından zengindirler. Bu maddeler yıldızların yaşam döngüsünün yan ürünleridir. Vesta'nın çok farklı olduğu bilinmekteydi. Kül grisi yüzeyinden yansıyan ışıklar analiz edilerek dünyada bulunan bazalt kayalardan oluştuğu anlaşılmıştır. Bu gibi kayalar volkanik aktivite sonunda ve lavların dünya yüzeyine yakın yerlerde soğuması sonucu oluşurlar. Ayrıca benzer yapıyı gösteren başka asteroidler de vardır. Bu uzay taşlarının Vesta'nın parçası olduğu, asteroidden koptukları ve daha sonra dünyaya düştükleri sanılmaktaydı. Bu değerli parçalar Vesta'nın geçmişte erimiş bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. Ve belki de Vesta bir zamanlar ateşten bir küreydi. Ama bu kadar küçük ve soğuk bir dünya nasıl olur da lav üretebilir? Bunun cevabı yıldızların içinde yatıyor. Süpernova dev bir yıldızın ani ölümüdür ve evrendeki en yıkıcı olaylardan biridir. Kısa bir an için bir süpernova galaksideki milyarlarca yıldızın parlaklığını gölgede bırakabilir. Patlama yıldızı paramparça ederken süpernova tarafından aşırı enerji yüklenen maddeler her yöne doğru dağılır
bir süpernovada üretilen birçok değişik atom içerisinde astronomlar açısından en önemli olanlardan biri alüminyum 26'dır. Alüminyum 26, pozitron emisyonu veya elektron yakalama yoluyla kararlı magnezyum 26'ya bozunan kimyasal element alüminyumun radyoaktif bir izotopudur. Yarı ömrü 717 bin yıldır. Bu, izotopun ilker bir nükleit olarak hayatta kalması için çok kısadır. Ancak küçük bir miktarı atomların kozmik ışın protonlarıyla çarpışmasıyla üretilir. Alüminyum 26'nın bozulması aynı zamanda gama ışınları ve X ışınları üretir. X ışınları ve Auger elektronları genellikle alt kabuklardan birinde bir delik bırakan, elektron yakalanmasından sonra uyarılmış atom kabuğu tarafından soyulur. Radyoaktif olduğu için genellikle en az 5 santimetre kurşun arkasında saklanırlar. Bu maddeye temas, radyolojik kontaminasyona neden olabilir. Bu, transfer, kullanım ve depolama için özel araçlar gerektirir. Alüminyum 26, galaktik merkezler gözlemlenen ilk gama emisyonuydu. Gözlem 1984'te yapıldı. Yıldızlar arası ortamda birçok radyoaktif nükleit püskürten süpernovalar da üretilir. İzotopunun gezegensel nesnelerin gelişimi için çok önemli olduğuna ve biriken planetesimalleri eritmek ve farklılaştırmak için yeterli ısı sağladığına inanılmaktadır. Bunun asteroidler Ceres ve Vesta'nın erken tarihinde gerçekleştiği bilinmektedir. Satürn'ün uydusu Lapatis'un alışılmadık şekilde bir rol oynadığı varsayılmıştır. Lapetus belirgin şekilde basıktır. Bu da tarihin başlarında önemli ölçüde daha hızlı döndüğünü ve dönme periyodunun muhtemelen 17 saat kadar kısa olduğunu göstermektedir. Maddeden gelen ısıtma, Ay soğuyana ve hidrostatik dengeye geri dönemeyecek kadar katılaşana kadar Lapetus'un bu hızlı dönme periyoduna uymasını sağlayacak kadar ısı sağlamış olabilir. Bu radyoaktif izotop yüz binlerce yıl içerisinde tükenir. Alüminyum 26'nın Güneş sistemimizin oluşumu sırasında da var olduğu tahmin ediliyor. Bilim adamları Vesta'ya milyarlarca yıl önce ilk ısısını biriken alüminyumun 26 maddesinin verdiğini düşünüyor. Ama günümüzde Dawn, Vesta'nın pürüzlü yüzeyi üstünden geçerken geçmişteki volkanik etkinliklere dair bir iz bulamadı. Daha açık kanıtlar arayan Dawn, Vesta'nın yüzeyinin en derin noktalarına dikkat etmeye başladı. Bu bölgeler asteroidin güney kutbuna yakındı. Dawn gelmeden önce bile bilim adamları burada karanlık bir yapının olduğunu biliyordu. Daha sonra bu karanlık yapının dev bir çarpışma kraterinin izi olduğu anlaşıldı. Rhea Silvia kesinlikle Vesta'nın üstündeki en büyük ve en etkileyici yapıdır. Çapı yaklaşık 500 kilometredir ve 19 metre derinliktedir. İçinde Everest Dağı'nın 2 katından daha yüksek bir dağ vardır. Uzay aracı ona yakından bakmak için ilerlediğinde bu dev kraterin detaylarının çok etkileyici olduğu anlaşıldı. Burada kesin kenarlı uçurumlar ve Silvia'nın yan taraflarında görünen derin alanlar vardı. Aşağıdaysa çarpışma kalıntılarından oluşan kalın bir örtü var. Daha da aşağıda veya Silvia'nın en alt tabakada kayalarının arasında daha küçük çarpışma kraterleri var. Bu sayede bir zamanlar Vesta'nın yüzeyinin alt kısımlarının nasıl göründüğünü anlayabiliyoruz. Bu alışılmadık görüntüleri inceleyen bilim adamları çok kısa sürede asteroidin 4,5 milyar yıllık sırrını çözecek anahtar olduğunu keşfettiler. Ama bu arada olağan dışı bir şey daha gerçekleşti. 2012 Nisan'ında NASA'nın Dawn uzay aracı kendisini Vesta'da asteroidine 200 kilometreden daha çok yaklaştırdı. Dünya yörüngesindeki uluslararası uzay istasyonundan bile çok daha yakına girdi. Bu kadar yakın bir mesafeden Vesta'nın havasız yüzeyi küçük kraterlerle doluymuş gibi görünüyordu. Bunların çoğunluğu Vesta'dan kopan kayaların asteroid olarak yeniden geri dönmesiyle oluşmuştu.
Dow'nun yardımıyla astronomlar en büyük çarpışmalardan birinin yaklaşık 1 milyar yıl önce gerçekleştiğini ve daha küçük bir asteroidin Vesta ile çarpışarak veya Sylvia adındaki dev krateri oluşturduğunu keşfettiler. Artık Vesta'nın eşsiz yapısının bu antik çarpışmayla çok bağ olduğu ortaya çıkmıştı. Ama Down, Vesta'nın dev kraterine yakından baktığında başka bir sürprizle karşılaştı. Dış hatları hala görülebilen başka bir kraterinin üstünde oturuyordu. Yaklaşık büyüklüğü aynıydı ama 1 milyar yıl daha yaşlıydı. Bilim adamları Vesta'nın bu ikinci dev kraterine Vena adını verdi. Artık Vesta'nın geçmişte 2 ağır darbe aldığı kesinleşti. Her biri kendi amaçlarını ve çatlaklarını oluşturmuş ve Vesta'nın antik düzeyinden tonlarca kalıntı kaldırmıştı. Vesta'nın tarihinin çoğu bu dev çarpışmalar tarafından gömülmüş olsa bile hala yakından incelenebilecek parçalar vardı. Çünkü Vesta'ya bu dev kraterleri açan çarpışmalar kabuk ve manto tabakasını sarsmıştı ve uzaya bir asteroid ailesi halinde uçuşan daha küçük asteroidler fırlatmıştı. Asteroidler olarak bilinen bu parçalar arada sırada dünyaya meteor olarak iner ve bize Vesta'nın doğası ve tarihi hakkında önemli ipuçları verir. Artık bu ipuçları Dow'un Vesta'nın yörüngesinden aldığı bilgilerle karşılaştırılabilecekti. Sonuçlara göre Vesta'nın Güneş sisteminin derin geçmişinden gelen bir fosil olduğu açığa çıktı. O zamanlar sıvı iç tabakası metalik bir çekirdek ve kayalık bir mantoya bölünmüştü. Derine indikçe mineraller demir açısından daha da zenginleşiyordu. Bu şekilde bilim adamları Vesta'nın bir asteroidden daha çok minyatür bir gezegen olduğunu fark etti. Sonunda dünyanın ve onun jeolojik çeşitliliğinin oluşmasını sağlayan bir sürecin ilk aşamalarıydı bunlar. Dow'un Vesta ile bir yıl süren yakın teması bize ayrıntılı bilgiler sağladı ve Güneş sisteminin bu eski üyesini daha iyi anlayabildik. Ama asteroidler ve asteroid kuşağı keşfimiz daha yeni başladı. 2012 yılında Dow'un iyon motorları güç topladı ve uzay aracını Vesta çevresindeki yörüngeden nazikçe çıkardı. Ardından onu Ceres'te randevusuna doğru götürmeye başladı. Ve Down harekete devam ederken bilim adamları bize daha yakın asteroidler üstünde daha derin keşifler yapmak için kolları sıvadı. Gözlerine dünyaya daha yakın asteroidler denen yapılara diktiler. Onlar ana asteroid kuşağından uzaklaşmış ve milyonlarca yıl içinde Güneş sisteminin bize ait bölgesine doğru girmişlerdi. Bu gezgin komşuların en yakınlarından biri de Eros asteroididir. Yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki bu şekilsiz kaya parçası birçok görevin hedefindeydi. 2000 yılında Eros'un yörüngesine uzay aracı girdi. Ve bir yıl sonra asteroidin kayalık düzeyine iniş yaptı. 2019 yılında NASA'nın bu göreve benzer bir stratejiyi izlemesi beklendi ve izlendi de. Dünya yakınındaki asteroidlere yanaşacak ve üstlerinden az miktarda örnek alıp bunları dünyaya getirecek. Bu gibi görevlerin araştırmacılar açısından büyük değeri var. Çünkü dünyaya yakın asteroidlerin tarihini ve detaylı yapısını çözmek istiyorlar. Ve bunu yapmaları için iyi nedenleri var. Kanıtları gösterdiğine göre geçmişte dünyamıza çarpan asteroidlerin gezegenimizin yaşam tarihini şekillendirme konusunda çok önemli rolleri vardı. Gelecekte dünya yakınındaki asteroidler başka bir açıdan da önemli olabilir. Bu nesneleri mineraller, zenginlikler açısından değerlendirmeye başlayabiliriz. Uzay araştırmalarının ilk yıllarında pek önem verilmeyen asteroidler, böyle bir durumda bir gün uzaya gitmemizin asıl sebebi bile olabilirler. Bu sayede insanlığın yıldızlara ulaşmak konusundaki heyecan verici macerasının bir sonraki aşaması olurlar.